Cesur ve Nari'nin yolculuğu. Sıradan bir güz günüydü. Dünya turuncu ve sarıya boyanmıştı. Sarı yağmurluklu küçük kızlar, şemsiyesini evde unutanlar, yayalara çamur sıçratan araçlar, soğuk algınlığı, sokak kestanecileri ve öğrencilerin okul telaşı artık birer sonbahar klasiğiydi. Yapraklar ise ağaçlarına tutunmaya, yaşamaya çalışıyorlardı. O sırada kanatlı karınca Cesur ve arı olan arkadaşı Narin yuvalarından çıktı. Uzun zamandır hayalleri olan dünyayı dolaşma hedeflerini bugün gerçekleştireceklerdi. Yanlarına acıkınca yemek için biraz polen de almışlardı. Macera başlıyordu. Havalandılar, uçtular. Sonrasında mola vermek için bir fabrika bacasına kondular. Biraz polenlerden yedikten sonra etrafta pis kokular hissetmeye başladılar. Fabrikanın üstünden geçen kuş sürüsünden bir kuş yanlarına geldi. Öksürüyordu ve ağlıyordu. "Neden ağlıyorsun?" Yavrum, yeni doğan kuşum öldü. Cesur ve Narin çok üzülmüştü anne kuşun çaresizliğine. Neden öldü? İnsanlar havayı kirletiyor. Evlerin bacılarından çıkan pis dumanlar yavrumu zehirledi. Keşke herkes bacılarına havanın kirlenmesine önleyici bir şey taksa. Böylece pis gazlar o şeyden geçemez ve birçok kuş kurtulur. Keşke yapabileceğimiz bir şey olsa ama biz sadece iki küçük böceğiz. Yapabileceğimiz bir şey yok. Ama insanlarım var. İnsanlar neden duyarlı davranmıyor? Cesur ve Narin üzgün oradan ayrıldılar. Bu düşünceler içinde şehirde yol aldılar. Patlayan ışık kümeleri, etrafta uçuşan karmaşık gürültüler ve havalı gözlüklerin ardında saklanan kişilikler gözlemlediler. Sonra bir anda kuvvetli bir rüzgar onları savurdu ve araba yolun ortasına düşüverdiler. Burada da neredeyse aynı pis zehirli gaz vardı. Cesur ve Narin bu gazdan çok rahatsız olmuştu. Öte yandan üstlerinden bir araba geçerse öleceklerdi. Çıkan zehirli gazdan dolayı önlerini göremiyor ve tekrar uçamıyorlardı. Kocaman bir araba üzerlerine geliyordu. Ne yapacağız? "Bilmiyorum, önümü göremiyorum." Ben de. Araba yaklaştı. Tam o sırada rüzgar onları bir daha savurdu ve hayatlarını kurtardı. Ucuz kurtulmuşlardı. Kurtulduk. Evet, şehirde yol almaya devam ettiler. Kocaman gökdelenleri geçtiler. En ışıklı ve dikkat çekici olanda durdular. Cesur ve Narin bir daireden içeri süzüldü. Salonun kenarındaki siyah koltuğa konuverdiler. Koltuk çok rahattı. Cesur ve Narin ilk başta hallerinden memnundu. Ama sonra tuhaf kokular hissetmeye başladılar. Bir kadın parfüm sıkıyordu. Üstelik oda kokuları da vardı. Saksılardaki çiçekler ise acı çekiyordu. Neden böyle acı çekiyorsunuz? Evdeki yapay kokular yüzünden kendi kokumuzu unuttuk resmen. Ve bu yapaylık bize zarar veriyor. Sahibiniz sizin iyiliğinizi hiç mi düşünmüyor? Düşünüyor ama bize neyi zarar verip neyi vermeyeceğini bilmiyor. Keşke doğal parfümler, kolonyalar sıksa ya da oda kokuları yerine biz çiçeklerin kokusu yetse ona. İnsanlar gerçekten bu konuda eğitim almalı. Keşke biz de bir şey yapabilsek. Keşke ama biz sadece iki küçük böceğiz. O da doğru. Tekrar havalandılar. Uçtular. Bu sefer fazla uzağa gitmediler. Birkaç gökdelen daha aştıktan sonra bir süpermarkete durdular. Burası ilgilerini çekmişti. Işıklı tabelalar çok havalı geldi gözlerine. İçeri girdiler. Eğlenceli, lezzetli, ucuz, pahalı ürünleri incelediler. Çoğu kişinin sepeti kocamandı ve ağzına kadar doluydu. Ama geri kalanlar fiyatlardan dolayı şikayet edip paralarının yettiği kadar bir şey alabilmişlerdi. Sepetleri kocaman olanlar ise ürünlerden bir değil, iki değil, neredeyse 10'ar tane alıyorlardı. Bir adam diğerine Al, daha çok al. Bu akşam misafirler var. Patlayana kadar yiyeceğiz. Evet malzeme alıyorum şu an. 7 katlı pasta yapacağım akşama. Gösteriş olsun, komşular kıskansın. Cesur ve Narin bu tüketim çılgınlığına daha fazla dayanamadı. Bu sefer uzaklara gitmek istediler. Uçarken bir yandan marketteki karmaşadan konuştu. İnsanlar hiç mi doymuyor? Evet, hep daha fazlasını istiyorlar. Ama yakında ellerindekileri de kaybedip kocaman bir sıfır elde edecekler. Şehri aşıp dağlardan, denizlerden geçtiler ve kocaman bir ormana vardılar. Buradaki hava çok daha iyiydi. Fakat ağaçlar yok olmuştu. Diğer ağaçlar ise yas tutuyordu. Ormanda en ufak bir cıvıltı bile kalmamıştı. Hayvanlar yiyecek bulmakta zorlanıyordu çünkü doğanın dengesi şaşmıştı. Mesela çakal varsa tavşan yoktu. Burada ne oldu böyle? Bunu hangi canavar yapmış olabilir ki size? Önce arkadaşlarım kökünden kesip götürdüler. Arkadaşlarım gidince oksijen azaldı. Oksijen azalınca hastalıklar arttı. Nehirlerimizi aldılar bizden. İçlerine çöpler döktüler. Hepsi kurudu. Sonra yiyeceklerimizi alıp götürdüler. Bu besinlerden beslenen hayvanlar yok oldu.
Sonra da hayvanlardan beslenen hayvanlar derken neredeyse tüm orman yok oldu. Bunların hepsi tüketim çılgınlığı yüzünden oldu. Yiyecekler, kırtasiye malzemeleri ve benzeri sürekli tükeniyor. İnsanlar sürekli tüketiyor ve bunun için de ağaçlar kesiliyor. Ormanlar yok oluyor. Keşke insanlar tükettikleri kadar üretse. Mesela ağaç dikselerdi doğaya bir katkıları olur ya da ihtiyaçları olduğu kadar su, yiyecek, malzeme tüketseler. Gerisini bize bıraksalar. Çok haklısınız. Keşke yapabileceğimiz bir şey olsa. Keşke. Oradan da uçarak uzaklaştılar. Çok daha fazla uzağa gitmeliydiler. Küresel ısınmanın olmadığı bir yere, dünyanın diğer ucuna yol aldılar. Burası soğuk, çok soğuktu. Kırılmış buzulların üstünde ölüm korkusuyla yaşamaya çalışan kutup ayılarıyla doluydu. Evet, Kuzey Kutbu'ndaydılar ve küresel ısınma buraya kadar bile ulaşmıştı. Bir buzulun üstüne kondular. Cesur ve narin donuyordu. Yanındaki yavru kutup ayısının tüyleriyle ısınmaya çalıştılar. Daha sonra bir ses duydular. İnlemeye benzer bir ses. Karşılarına baktılar. Bir anne kutup ayısı ağlıyordu. Patisini suya sokup suyu kendine çekiyor, küçük kutup ayısının bulunduğu buzluğa yaklaşmaya çalışıyordu. Bir süre sonra küçük kutup ayısı da ağlamaya başladı. Cesur ve Narin'in içi cız etti. Küçük kutup ayısı zaman geçtikçe daha çok ağlıyor, bağırıyordu. Anne, anne gel. Az kaldı. Geliyorum yavrum. Keşke yapabileceğimiz bir şey olsa. Evet, 2 küçük böcek olabiliriz ama bizim de yapabileceğimiz bir şeyler var. Eğer herkes kendinin yapabilecek bir şeyin olmadığını düşünürse kimse bir şey yapamaz. Bu mantık çok saçma. Çok haklısın. Peki bir planın var mı? Evet var. Eğer kuvvetli bir rüzgar oluşturabilirsek bu rüzgar yavaş yavaş bir fırtınaya dönüşür ve 2 buzulu birleştirir. Eğer şansımız yaver giderse bir çiftten fazla buzulu da birleştirebiliriz. İyi planmış. Hadi o zaman işe koyulalım. Uçtular ve uçtular. Kendi etraflarına döndüler ve döndüler. 10 dakika boyunca aynı şeyi yaptılar. Başım dönüyor. Daha fazla dayanamıyorum. Ben de. O sırada gökyüzüne bir kuş sürüsü belirdi. Yolculuklarının başına tanıştıkları kuşlardı bunlar. İçlerinden biri öne çıktı. Güç ediyorduk ve büyük rüzgarı fark edince yardıma geldik. Narin ve Cesur teşekkür anlamında nazikçe başlarını salladılar. Ve yüzlerce kuş yarım saat boyunca 2 küçük böcekle birlikte uçtu ve döndü. Oluyordu. Bir fırtına başlatmışlardı. Önce anne kutup ayısı ve yavrusunun buzulları birleşti. Sevinç sesleri rüzgara karışıyordu. Dönmeye devam ettiler. Tek bir tanesi bile pes etmiyordu. Yaklaşık 1 saat sonra o bölgedeki tüm buzulları birleştirmişlerdi. Başardık. Evet. Bölgedeki tüm canlıların teşekkürlerini duyuyorlardı. Bu onları çok mutlu ediyordu. Cesur ve Narin kuş sürüsüne teşekkür etti ve eve uçtu. Yuvalarına vardıklarında dilek ağacına gittiler. Dünyayı dolaştık. Hedefimizi gerçekleştirdik. Evet. Yani 2 küçük böcek de olsak dünya kadar iş başarabilirmişiz. Bu yolculukta çok şey öğrendik. Bunlardan biri de küresel ısınmanın uğramadığı bir yer kalmadı. Haklısın. O halde bu yılki dileğimizi asalım hadi. Dileklerini bir kağıda yazıp kırmızı bir kurdele ile ağaca astılar. Küresel ısınmanın azalarak bitmesi dileğiyle.